Herkese merhabalar. Bugün yöresel bir yemek olan gırık yapıyoruz. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama lezzeti mükemmel. Kesinlikle deneyin. Hadi gelin başlayalım. Önce hamurunu yapacağız. Şöyle bir kase 3,5 su bardağı kadar unu ekliyorum. Şöyle ortasını hemen bir çukurlaştırıp içerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Daha sonra suyumu ilave edeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. İçerisine toplam bir su bardağı kadar su kullandım. Hafif sert bir hamur olacak. Şöyle güzelce yoğurmanızı öneriyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurun. Aşırı derece yoğurmaya ihtiyaç duyan bir hamur bu çünkü. Şöyle ben bayağı bir yoğurdum bir 10 dakika kadar. Şöyle sizlere göstereyim kıvamını. Böyle çok yumuşak bir hamur değil zaten gördüğünüz gibi. Şöyle kapağını kapatıp kenara alacağım. Şimdi ben de hemen iç harcını hazırlamaya başlayacağım. Öncelikle bir tencereye şöyle tavuk göğüslerimi aldım. Üzerine su ve tuz ilave edeceğim. Ardından bunları güzelce haşlamaya bırakacağım. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Siz dilerseniz bu oranı bir miktar daha azaltabilirsiniz. Şöyle üzerine suyu da ekledim. Şöyle haşlanmaya götürdüm. Bu arada içerisinde hiçbir şekilde su kalmayacak kadar haşlayın. Tüm lezzeti o şekilde hapsoluyor tavuğa. Şöyle hemen didikledim tavuklarımı. Şöyle bu şekilde olacak. Hepsi güzel güzel ince ince ayrıldı zaten. Şimdi tencereye yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorum. Ardından salçamı ilave ediyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar. Şöyle güzelce salçamı kavuruyorum. Daha sonra içerisine yıkamış olduğum pirinçleri ekledim. Pirinci ben 1,5 su bardağı kadar kullandım. Ardından şöyle didiklemiş olduğum tavuklarımı da ekledim. Şimdi de baharatlarımı ekliyorum. Tüm baharat listesi yorumlar kısmında olacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum 1-2 tur. Ardından içerisine suyu ekleyeceğim. Öncelikle 1 su bardağı kadar tavuk suyu ekledim. Daha sonra sıcak suyumu da ekledim ve pişmeye bırakacağım. Pişinceye kadar suyu ekleyebilirsiniz bu şekilde. Yani su için bir ölçü veremiyorum. Siz kontrol edersiniz. Piştiyse zaten su eklemezsiniz. Bu arada salçada gözüme az gelmiş, bir yemek kaşığı tekrar ekledim. Şöyle pişmeye bıraktım. İçerisine dediğim gibi ben bir miktar daha su ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Tekrardan pişmeye bırakacağım. Bu arada bunu güzel baharatlandırırsanız mükemmel bir iç harç oluyor. Şöyle bu da pişmiş hali. Şöyle 1-2 tur karıştırayım. Artık ocaktan alabilirsiniz. İç harcımız da hazır. Hazırlamış olduğunuz iç harcı muhakkak soğuk olması gerekiyor. Çünkü şimdi şekil vereceğiz ellerimizle. Şöyle 1-2 tur hemen karıştırıyorum. Ardından elimi ıslatacağım ve içli köfte yapar gibi şekil vereceğim. Elinizi muhakkak ıslatın ki hemen hızlıca şekil verebilirsiniz diye. Şöyle şekilleri de böyle olacak. Şimdi sizlere de göstereyim. Evet, bu şekilde hepsine böyle şekiller veriyoruz. Bu arada ben de sizlere hemen ufak hatırlatmamı yapayım. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Yorumları bir adet kalp bile bırakmanız benim için yeterli olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Şöyle hepsi hazır oldu. Hamurumu da alıyorum. Tezgaha bir miktar unu döküyorum. Ardından hamurumu tezgaha alacağım ve güzelce bezeler oluşturacağım. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur değil, hafif sert bir hamur. Şöyle ters çeviriyorum, güzelce yuvarladıktan sonra hemen kesiyorum ve küçük bezeler oluşturuyorum. Oluşturabildiğiniz kadar küçücük bezeler oluşturun. Çünkü bunun hamuru böyle açılması falan çok çok ince olması gerekiyor. Şimdi sizlere de inceliğini falan göstereceğim. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şöyle küçük küçük bezeler oluşturuyorum. Üzerine de bir bez örteceğim ki üzerleri böyle kabuklanmasın diye. Hepsini aynı işlemi yapıyorum. Bu arada ben malzeme listesini yorumlar kısmına yazacağım ama sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmına siz de belirtmekten çekinmeyin. Bu arada olur da denerseniz geri dönüşlerinizde muhakkak lütfen bizlerle paylaşın. Şöyle bu da artık sonuncu bezem. Ne kadar küçük yaptığımı görüyorsunuz bezeleri, yani çok çok küçük. Şimdi bir merdane yardımıyla bu bezeleri açacağım ve inceliğini de sizlere göstereceğim. Bu arada bu küçük bezelerden bile 2 adet böyle gırık çıkaracak şekilde hamur açılmış oluyor. Yani çok çok ince, o kadar düşünün yani. Şimdi size göstereyim. Burada olabildiğince incecik açmaya çalıştım şimdi. Şöyle bıçakla hemen ortadan ikiye kesiyorum çünkü bu çok büyük bir tane gırık için. Şöyle içerisine ekledim. Hafif böyle şekil veriyorum. Evet, hemen elimle yapıştırıyorum ki bunlar suda açılmasın diye muhakkak iyice yapıştırın, yoksa açılır hepsi. Şöyle güzelce yapıştırıyorum. Ardından şöyle bıçağımla kesiyorum ve güzelce içli köfte şekil verir gibi şekil vereceğim şimdi elimle. Şöyle sizlere de göstereceğim. Gördüğünüz gibi iyice yapıştırdım. Şöyle şeklimi de oluşturdum. Evet, bunu artık kenara alabilirsiniz. Şöyle bu da sonuncuyu, bunu da yapıyorum. Bu son kullanmış olduğum beze küçük olduğu için şöyle bir adet çıktı. Şöyle onu da hemen kesiyorum. Güzelce yapıştırıyorum. Ardından elimle şekil vereceğim. Tüm işlemlerimiz bu kadardı.
Biliyorum yapması biraz meşakkatli bir iş ama lezzetini yani anlatamam, yani gerçekten mükemmel bir lezzet. Şöyle, bu da son görüntüsü. Şimdi suyumuzu kaynatıyoruz. Şöyle kapağını kapatayım. Suyumuz şöyle kaynamaya başlayınca içerisine hazırlamış olduğumuz gırıkları ekliyoruz. Çok fazla eklemeyin, birbirine yapışmasın. Yaklaşık bir 10-12 dakika kadar falan kaynamayı bırakıyoruz. Şöyle sizlere birazdan son görüntüsünü göstereceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Tekrardan pişmeye bırakacağım. Evet, bu da şu şekilde pişmiş hali. Şimdi bunları alıp görüntüsünü şöyle sizlere göstereyim. Çok çok güzel. Lezzet falan da mükemmel. Yani şöyle bir göstereyim. Evet, bu şekildeydi hepsi. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Ardından sunum hazır hale getirip geleceğim. Şöyle ortasına ben sarımsaklı yoğurt ekledim. Üzerine de sarımsaklı yoğurt ve kırmızı yağ gezdireceğim. Sarımsaklı yoğurt gerçekten bu işin tamamlayıcısı diyebilirim. Çok çok yakışıyor. Kesinlikle sarımsaklı yoğurdu da tercih edin. Bu arada kanalımda da çok çok güzel tariflerim var. Bayat ekmeği falan değerlendirdim. 2-3 çeşit tarifim var. Onları muhakkak izleyin. Sarımsak tozu yaptım. Evde çikolata yaptım. Yani onları da muhakkak bir göz gezdirin derim. Bu da şöyle son görüntüsü. Şimdiden deneyeceklere de afiyet olsun. İçinde sizlere göstereyim. Videomu bitireceğim. Yorumları da bir adet kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden elleriniz dert görmesin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.